şöyle giriyorum. Şöyle. Bakın bunlar hazırlandı. Önce bunları nasıl kapandığını göstereceğiz. Önce kapatacağız, ondan sonra dikmeye başlayacağız. Kapatmak için şöyle yapıyorum. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum. Şu vaziyette şu hale getiriyorum. Şöyle. Onun için ne yapıyoruz? Önce şu son taktığımı katını açıyorum. Şöyle. Açtım. Bu şekilde tutuyorum bakın arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Bakın şu vaziyette. Şunu şu vaziyette bu böyle dururken şunun şöyle kıvırıyorum. Ve şu tepeden bakın şuradan şöyle aşağıya doğru indiriyorum ortadan. Şöyle. Bakın. Ve sonra şunu kaldırıyorum ve bunu şu araya, bakın şu araya sokuyorum. Şöyle. Ve itiyorum. Bakın gördünüz mü? Burası takıldı. Şimdi bunu alıyorum. Bunu da şu şekilde katlıyorum. Şöyle. Ve onu da şuradan şöyle içeriye geçiriyorum. Şöyle. Ve şuradan bakın şu aradan şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde şöyle içine girdi. Bakın. Buradan da baktığımızda kapandı. Görüyor musunuz? Tamamen girdi. Bu şekilde arkadaşlar bunların hepsini böyle kapattıktan sonra dikmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar bakın 2 tanesini yaptım. Şimdi dikmeye başlıyorum. Bunlar bu şekilde sırayla dikilecek. İpi taktım. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şuralar açık ya. Önce buraları birbirine sıkıca dikmemiz lazım. Burası açık durmayacak. Burası kesinlikle açık durmayacak. Bu şekilde önce bunu şöyle bir dikiyorum. Şimdi bunu ikinci sırası arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bu şekilde dikeceğiz. Bakın. Böyle yapıyoruz. Şöyle tutuyorum. Şuradan giriyorum. Şöyle. Bakın şu ara açık ya. Şurayı diktik. Burayı da dikeceğiz. Dikmemiz şart. Yoksa açık kalır. Burayı da dikmek için ne yapıyoruz? Böyle. Buraya geldim. Ve burayı da bu şekilde sıkıştırdım. Ve arkadaşlar 2 katı. Üstten 2 katı bu şekilde dikmiş oldum. Şimdi şu alt kısımları tamamen yapacağız. Arkadaşlar bakın poşet kutumu yaptım. Şu şekilde oldu. Bunun şu kısmını kapatmayacağım. Buradan poşetleri koyacağız. Şuradan çekip alacağız. Daha önce bakın şöyle bir şey yapmıştım. Bunun şu uç kısmı kapalı. Ve ben buna çakmak falan koyuyorum mutfakta. Veya siz çiçek falan da koyarsınız. Bunun aynısı ama bunda birazcık ölçüler farklı.
Mesela son 2 sırasını arkadaşlar birazcık büyük yaptım. Şimdi burada şu meylin olmasını istemiyorum. Bu meylin olmasını istemediğim için şöyle parçalar yaptım. Bunlar da listemde mevcut olacak. Göreceksiniz. Bunları şu şekilde arkadaşlar birleştirmek suretiyle dikerek şöyle şu meyli azaltacağım. Yani şu meyli azaltacağım. Onun için şöyle iğnem burada. Bakın iğnem burada. Kağıdımı alıyorum. Normal taktığımız bir kağıt. Kağıdın takılmasının bir özelliği yok. Düz. Bunun ölçüsünü ben size vereceğim arkadaşlar. Şuradan şöyle giriyorum. Şuraya tutturuyorum. Bu şekilde. Şu baş kısmı bir tutturalım öncelikle. Bu şekilde arkadaşlar dikerek gidiyorum. Evet. Başa gelmemin sebebi arkadaşlar ikinci sırasını dikeceğim bunu. Bak. Şimdi bunu dikeceğim bu sefer. Bunu da yaptığım zaman bakın görüyor musunuz? Mesafe azalıyor şu mesafe. Şimdi birinci sıra bitti. Yani bu ovali kapatmak için birinci sırayı bitirdim. Şu anda ikinci sırayı dikiyorum. Şuradan alacağım. Şu aradan gireceğiz. İkinci sırasında dikeceğiz bunu. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar bakın, dördüncü sırayı dikiyorum. Şimdi şu şekilde olacak. Şöyle. Şu son dördüncü sıra. Bunu da böyle diktiğim zaman bu bitmiş olacak. Bunu da aynı şekilde dördüncü sıramı da arkadaşlar bu şekilde şöyle dikiyorum. Siz de bunu isterseniz daha büyüğünü, daha küçüğünü yaparsınız. Mesela mutfak poşetlerine koymak için ideal bir şey. Duvara asın, içine poşetlerinizi koyun. İstediğiniz zaman istediğiniz gibi kullanın. Bu şekilde arkadaşlar. Şuradan tekrar gireyim. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poşet torbam bitti. Şu kısım, şu alt kısmı şu şekilde açık. Burada yukarıda poşetleri koyacağım içine. Burada çekeceğim. Şöyle bir şu tutamak, şu şekilde bir bağlama yeri yaptım. Şöyle düğmeyle bunu tutturacağız. Şöyle yapıyorum. Şöyle şunun uç kısmından şuradan dışarıya çıkartacağım. Şöyle. Şu kısımları da şu şekilde şöyle katlayacağım. Şöyle tutarak devamlı içeriye doğru yerleştireceğim. Bakın şöyle. Bu
Bu şekilde şöyle katlıyorum. Bunu bunun içine şöyle koyuyorum. Şöyle bir hareket yapıyoruz. Ve poşetin içine itiyoruz. Bu şekilde poşetlerimi dolduracağım arkadaşlar. Ve şuradan lazım oldukça şöyle çekip alacağım. Bakın. Bunu aldığım zaman öbürü çıkacak. Poşet torbası ile ilgili videom arkadaşlar burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.